Ben Levent Öztürk. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel colorist olarak Türkiye'de ve yurt dışında birçok projede görev aldım. Hemen hemen her profesyonel renk düzenleme yazılımı ile ilgili bilgi sahibiyim ve sinema ve TV'de renk A'dan Z'ye sinematografi kitabının yazarıyım. Profesyonel bir colorist olarak sektörde öğrendiğim ne varsa bu kanalda seninle paylaşıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le renk atölyesini sunar. Herhangi bir renk düzenleme aracının görüntü üzerindeki etkisini anlamanın tek yolu kontrollü bir test görüntüsü kullanmak. Ve eğer hedefimiz kontrastı ya da ton dağılımını analiz etmekse o zaman renkli bir görüntü değil, siyah beyaz bir test görüntüsü kullanmak çok daha doğrudur. Çünkü kontrast dediğimiz şey temelde parlaklık ilişkileridir. Ve bunu en sade ve doğru haliyle siyah beyaz bir görüntü üzerinden okumak mümkün. Şimdi ekranda gördüğünüz bu test görüntüsüne bakalım. Üstte 5 farklı tonda kutucuklar var. Bu kutucuklar görüntünün karanlık, gölge, orta, aydınlık ve parlak alanlarını temsil ediyorlar. Altta ise 10 farklı parlaklık seviyesiyle 10 stop dinamik aralığın temsil edildiği kutucuklar var. Üstteki alan 5 stop diyebiliriz. Bu test görüntüsüyle bir sahnede karşılaşabileceğimiz tüm temel ton değerlerini test edebiliyoruz. Şimdi waveform monitöre bakalım. Yani dalgalı ekran. Her bir basamak görüntüdeki her bir ton aralığını ayrı cinsinden dikey değerlerle temsil ediyor. Yani bize bir nevi parlaklık haritası sunuyor. En karanlık sinyal seviyesi 0 ayrı, en parlak beyazsa 100 ayrı civarında. Ara tonlarsa bu iki değer arasında ton yoğunluklarına göre sıralanacaklar. Waveform monitör aslında elektronik video sinyalinin luma bileşenini çözümleyerek her yatay satır boyunca parlaklık bilgisini dikey eksende gösteren bir ölçüm cihazı. Cihaz diyorum çünkü bu araçlar sadece yazılımların içinde değil, dışarıda da fiziksel olarak kullanılabiliyorlar. Renk düzenleme ile ilgili tüm teknik ölçümler SMPTE standartlarına göre tanımlanmış video seviyeleri doğrultusunda yapılıyor. Yani waveform monitör aslında bizim için video sinyalinin teknik doğruluğunu değerlendirmenin en güvenilir yollarından biri. Aynı görüntünün histogram üzerindeki karşılığına baktığımızda ise her bir parlaklık değeri birer çizgi olarak temsil edilmiş durumda. Her bir çizgi görüntünün farklı bir parlaklık seviyesini gösteriyor. Yani test görüntümüzdeki kutucuklar. Şimdi biraz geri saralım ve eğri aracının temel mantığını bir kez daha hatırlayalım. Eğri penceresinde iki temel eksen var. Biri yatay, diğeri dikey. Alt kısımda yer alan yatay eksen soldan sağa doğru en koyu tonlardan en açık tonlara kadar olan giriş değerlerini, dikey eksen ise eğrinin geçtiği her bir noktada bu giriş değerinin çıkışta nasıl bir değere dönüşeceğini gösteriyor. Kısaca eğri yukarı doğru giderse o ton aydınlanıyor. Aşağı doğru çekilirse o ton aralığı kararıyor. Şimdi bu bilgiyi test görüntüsüne uygulayalım. Sol alttaki noktayı yukarı doğru hareket ettirdiğimde olanlara dikkat edin. Test görüntüsünün sol tarafındaki koyu alanlara bakın. Daha önce tamamen siyah olan bölümler şimdi grileşmeye başladılar. Siyah yani 0 giriş değeri artık çıkışta 50 seviyesine eşitlenmiş durumda. Ama sadece bu değil. Çünkü eğri bir bütün olarak değiştiği için diğer ton aralıkları da etkileniyorlar. Örneğin daha önce 50 seviyesinde olan orta ton artık 75'e yükselmiş olabilir. Fakat en aydınlık nokta hala yüzde sabit. Yani ne yaptık? Siyah beyaz arasında uzanan kontrastlı bir görüntüyü gri tonlardan beyaza uzanan daha sıkıştırılmış, daha düşük kontrastlı bir görüntüye dönüştürdük. Dikkat edin, eğri başlangıçta dik bir çizgi gibiyken şimdi daha yatay bir hale geldi. Bu da demek oluyor ki her bir ton arasındaki fark azaldı. Histogramdaki çizgilerin aralıkları birbirine yaklaştı. Kontrast düştü. Dinamik aralık sıkıştı ve bu özellikle dramatik görüntüler yaratmak istemediğimiz, yumuşak geçişler aradığımız bazı sahnelerde çok işe yarayan bir teknik. Yani eğriyi yataylaştırmak. Ama aynı zamanda bu durum renk düzenlemede dikkatli olmamızı da gerektiriyor. Çünkü küçük bir eğri hareketi görüntünün tüm yapısını etkileyebilir ve tonu sıkıştırırken görüntüde bazı bilgiler kaybolabilir.
Şimdi soldaki noktayı tekrar aşağı indirerek başlangıç konumuna geri dönüyorum. Ne oldu? Az önce grileştirdiğimiz siyahlar tekrar koyulaştı. Stoplar arasındaki kontrast yani fark yeniden artmaya başladı. Dinamik aralık eski haline döndü. Görüntüye tekrar derinlik geldi. Bu defa eğrinin sağ üst kısmındaki noktayı aşağı indiriyorum. Yani az önce koyu tonlara yaptığımız müdahalelerin bu kez aydınlık tarafına etkisini gözlemleyeceğiz. Test görüntüsüne dikkat edin. En parlak, neredeyse beyaz gibi görünen kutucuklar artık gri görünmeye başladılar. Diğer tonlara da dikkat edin. Stoplar arasındaki fark yine azaldı. Her şey daha birbirine yakın hale geldi. Histogramda da bu açıkça görülüyor. Kısaca özetlersek eğrinin eğimi azaldıkça yani çizgi dikliğini kaybedip yataya doğru yaklaştıkça kontrast da azalır. Şimdi eğim daha da azalıyor ve eğri artık neredeyse düz bir yatay çizgiye dönüştü. Girişteki tonlar siyah, gri, beyaz neredeyse aynı çıkış değerine eşitlendi. Sonuçsa tamamen siyah bir görüntü. Eğer çizgiyi yukarı alıp yatay şekilde 50 ayrı seviyesine getirirsem bu kez tamamen gri bir görüntü elde ederim. Çizgiyi yukarı doğru çıkarmaya devam ettiğimde tüm tonlar birlikte aydınlanır ve görüntü gittikçe beyaza yaklaşır. Şimdi daha ince bir ayar yapalım. Soldaki noktayı 25 seviyesine, sağdakini de 50 seviyesine alıyorum. Yani girişteki siyah artık 25, beyazlarsa 50 değerinde çıkış veriyor. Bu durumda son derece düşük kontrastlı, neredeyse pastel tonlarda bir görüntü elde ediyoruz. Tonlar hala yerli yerinde ama aralarındaki fark neredeyse yok. Şimdi eğri aracıyla farklı bir aydınlatma yapalım. Bu kez eğrinin en sol altındaki noktayı yatay eksende sağa doğru çekiyorum. Test görüntüsünde soldaki karanlık alanların nasıl daha da koyulaştığını görebilirsiniz. Aşağıdaki noktayı waveform'da 10 seviyesindeki çizgiye getirdiğimde 10 parlaklık değerine sahip olan kutucuk artık tamamen siyah hale geldi. Yani 0 ve 10 değerindeki iki ayrı kutucuk artık aynı görünüyorlar. İkisi de siyah. Görüntünün dinamik aralığı bir stop azaldı. Yani görüntünün gölge alanlarındaki detayları kaybettik. Ama bu kez bu değişikliği giriş değerini yeniden konumlandırarak yaptık. Hatırlayalım. Eğri aracındaki alt yatay eksen giriş değerlerini, dikey eksense çıkış değerlerini temsil ediyordu. Ben noktayı sağa doğru çekerek ham görüntünün giriş değerini yeniden haritaladım. Yani değiştirdim. Noktayı 50 seviyesine kadar getirdiğimde önceden görüntüde 50 olan bir ton artık 0 çıkış değeriyle gösteriliyor. Yani daha önceden orta parlaklıktaki bir alan şimdi tamamen siyah. Görüntüdeki kontrasta bakalım. Kutucuklar arasında artık daha fazla ton farkı var. Eğri bu kez daha dik bir hale geldi. Eğim arttıkça kontrast da artıyor. Önceden stoplar arasında sadece 10 birimlik bir fark vardı. Şimdi bu fark çok daha belirgin hale geldi. Sinyali temsil eden çubukların birbirinden uzaklaştığını histogramda görebilirsiniz. Yani tonlar arasındaki fark arttı. Bu kez sağ üstteki noktayı sola doğru çekiyorum. Test görüntüsünün sağındaki parlak kutucuklara dikkat edin. Noktayı 50 seviyesine getirdiğimde önceden 60, 70, 80 hatta 90 değerinde olan bölgelerin hepsi artık aynı çıkış seviyesine yaklaşıyor. Beyaza. Yani bir anlamda bu tonlar birbirine yapıştı ve tabii yine aradaki fark yani kontrast artıyor. Bu videoda Curves aracının temel işleyişini kontrollü bir test görüntüsü üzerinden analiz ettik. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Sorularınızı mutlaka değerlendiriyorum. Sonraki videoda Curves araçlarını sahne kontrastını yönetmek ve görsel hikaye anlatımını güçlendirmek için nasıl daha ileri düzeyde kullanabileceğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Devamı için takipte kalın ve bir sonraki bölümü kaçırmamanızı özellikle tavsiye ederim. Eğer bu video senin için faydalı olduysa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Renk dünyasında ve dijital sinematografi ile ilgili daha konuşacak çok şeyimiz var. Merak ettiklerini ya da kendi deneyimlerini yorumlara yazarsan çok sevinirim. Çünkü bu kanalı birlikte geliştireceğiz. Görüşmek üzere. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le Renk Atölyesi'ni sundu.